Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz bakalım? Bugün Ruhun Şifası'nda İbrahim Sümer'in 14 Haziran 2010'da kaleme almış olduğu birlik bilinci, biz ruhuyla akışta olmanın temellerini atan o günkü birlik bilinci yazısından ilhamla birazcık söyleşi yapalım istiyorum sizinle. Bize birlik hissi veren sırlar ve nasıl birlik bilincine ulaştık diye bir başlık atmışız orada. Bu yazının o zamanlarki bilincimizde sevgi ve aşkın dolaşımındaki esrarı bizimle paylaşacağını düşünmüşüz. O şekilde not almışız. Şöyle bir bakalım, vücudumuz bilinç dışımızın aracılığıyla bilinçaltımızdaki kaynaklar doğrultusunda evrensel sisteme ve dünyamız arasındaki bütün bu bağlantıyı kuruyor, haberleşmeyle ilgili bir akış meydana getiriyor. Ben bu yazıyı direkt olarak okumayacağım. Eğer arzu ederseniz yazıyı yine sonra paylaşabiliriz. Oradan ilhamla burada paylaşımlar yapıyor olacağız. Sabah evden çıkarken veya akşam yatmadan önce ne yapıyoruz? Kendi koşullarımızda bir şekilde motivasyonumuzu sağlıyoruz, enerjimizi yükseltiyoruz. Bunları nasıl yaptığımız hepimizin kendi içinde işte ibadetlerle, duayla, derin düşünmeyle, meditasyonla, iyi niyetlerle, hayırlara vesile olma isteğiyle, pozitif enerjileri evrenden kabul niyetiyle ve bugünümüzün çok kazançlı olacağı gerçeğini kabullenmeyle, bazı gerçekleri kabullenmeyle ilgili olan akışlarda bizim bu akışımızı kuvvetlendirir. Bugün benim için olumlu her şey mümkündür gibi bir akışı kabullenmeyle mümkün olabilir. Bolluk bereketi, işte evrenden gelecek olan bolluk bereketi kabullenmeyle ve teşekkürlerimizi sunarak ne yapıyoruz? Güne başlamış oluyoruz. Bunları yaptıktan sonra ve güne başladıktan sonra yani eğer harikulade bir gün yaşamıyorsanız şu an günümüz koşullarında birçok şeylerde yaşanıyor tabii yüreğimizi sızlatan. Tüm bunlarla birlikte Allah'ın izniyle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve güzellikler bir şekilde bizi bulacaktır ümidiyle hareket halindeyiz. Yani şu an için konumuz bu şekilde değil. Konumuz insanın üzerindeki etkinin tüm kainat ile olan etkisi. Şu an bir taraftan oradaki yazıya bakıyorum. Bir taraftan yazarken bir taraftan da şöyle düşünüyor ve hissediyorum diye yazmışım. Oraya aynen size aktarıyorum. Bu yazıyı her kim okursa muhakkak ki bu bilgileri zihninden geçirmiştir ve istemiştir diye not almışım. Burada şöyle bir ince nokta var. Birlik bilincinin biz ruhunun ortaya çıkış şekli biraz da böyle. Ben burada güncel hayattan da bir şey bahsetmek istiyorum. Örneğin şu anda akışımda şey yaptım. Aileme daha fazla alan açabilmek. Eğer oralarda olacak olursa bazı eğitim aktiviteleri yapabilmek. Ve ileriye doğru antrenmanlarım için kullanabilmekle ilgili Cuma gün akşamı böyle boşa çıkarmaya gayret ediyordum. Tam ben onu düşünürken Cuma günü akşam seansımız olan bir arkadaşımız da aradım, yani konuştuk. Dedim ki işte böyle yapmış olsak nasıl olur? Ya dedi hocam, ben de şöyle düşünüyordum. Akşam bulaşıkları hallederken hocamla görüşsem böyle hafta içi bir alan almış olsak nasıl alırız, nasıl yaparız onu danışayım diye düşünüyordum diye söyledi. Şimdi bu frekans bütünlüğü hayatınızda birçok yerde yaşıyorsunuzdur. Yani bu direkt bizim bir mucizemiz değil. Hepimizin, her birimizin yaşıyor olduğu bir akış bu. Bunun gibi mesela Cuma günü akşam bir aktivite yapacağız yine bazı hocalarımızla. Bu cereyandan sonra, yani Cuma boşa çıktıktan sonra ortaya çıkan bir akış oldu. Önümüzdeki günlerde orada bir eğitim serisi düzenlenecek. O eğitim serisini o gün düzenlemeleriyle ilgili alanı orada yapıyor olmalarından benim haberim yok normalde. Benim de Cuma'yı boşa çıkartıyor olduğumla ilgili süreçten onların normalde haberi yok. Bununla birlikte sistem bunları biliyor ve birlik bilincini algılamakla ilgili bu frekansların
nasıl gidiyor, nasıl geliyor olduğunu algılıyor olmak çok değerli. Şöyle ki, sistem sizin frekansınızdan etkileniyor. Yani bizim frekansımızdan etkileniyor. Biz ağzımızda, hani, ne dersek diyelim bir yerde frekansımızın nasıl gidiyor olduğu, o konuyla ilgili bize dönüşün nasıl olacağı konusunda inanılmaz bir, ön, yani feedback, hani, geriye verilendir ya, bu önden verilen gibi bir şey olmuş oluyor. Yani biz önden buraya ne sunarsak, hangi enerjiyi akıtırsak onunla ilgili bize enerji geriye akmış oluyor ve buradaki olan şey birlik bilincinin net olarak göstergesi olmuş oluyor. Burada neler demişiz? Bilinmelidir ki siz ne yaparsanız bunu kendiniz için yaparsınız ve yukarıda asıl konu olmayan, önceleri çok kez yazdığımız, konuştuğumuz örneklendirmelerden biri ve birkaçını yapmanız bile büyük açımları sağlayacaktır ve siz bunu mevcutta dolayısıyla, yani fazlasıyla yapıyorsunuzdur. Buradaki anlattığım şey biraz önce konuştuğumuz akşam yatmadan önce veya sabah kalkınca günümüzün güzel geçmesiyle ilgili imajinasyon yapıyor olmak ve sisteme bununla ilgili frekansımızı gönderiyor olmak. Siz bir mail okuyorsunuz. Tabii o zamanlar mail çok fazla vardı. Şimdi WhatsApp'lar, Instagram'lar, işte bir sürü şey var ve bir mesaj ya da herhangi bir yazı. Siz bir film izliyorsunuz veya bir belgesel ya da herhangi bir video. Siz bir tiyatro izliyorsunuz veya bir söyleşi ya da bir arkadaş. Enerji akımları iki türlü gerçekleşiyor ve bu ikisi arasında denge kurmak size kalıyor. Buralarda şöyle, mesela birinci adımda şöyle yazmışım oraya. Sunum yapan kişi, mesela bu noktada biz veya işte diğer hocalarımız ya da diğer insanlar sunum yaparlarken düşünüyorlar, diyorlar ki yani insanlar bunu gördüklerinde var ya, wow, büyük açılımlar meydana gelecek falan, böyle düşünüyorlar mesela. İkinci adımda da şöyle demişim. İzleyen kişiler de bilinçaltı kayıtlarının, şimdilerde bunu şöyle anlatıyoruz. Fenomenolojik yaklaşımlarıyla o işi, hani o durumu öyle algılıyorlar. Yani bu fenomenolojik yaklaşım kısmını ne kadar biliyoruz bilmiyorum. Kısaca açayım isterseniz. Şöyle, insanlar kendi fenomenleriyle, yani zihinlerinde kendi deneyimlerinin sonucunda oluşmuş olan yargılarla, bu algıyla sizi anlarlar. Yani insanların sizi tam olarak olduğunuz haliyle anlıyor olmasını beklemek çok mümkün değil. O da kendi biricikliğinde bir şey yaşıyor çünkü. Siz ona bir şey gönderdiğiniz zaman o kendi fenomenleriyle onu alıyor ve size onunla bir geri dönüş veriyor. Siz de kendi fenomenlerinizle onu alıyorsunuz ve ona bir geri dönüş veriyorsunuz. Biz burada, hani bu ilkel beyinle entelektüel beyin arasındaki o alanın etkileşimini daha rahat hale getirebildiğimiz ölçütte burada ne yapıyoruz? Tepkisel olmak yerine etki alanımızı genişlettiğimiz bir süreç yönetiyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Meditasyonlarla, sessizlikle, işte anlayışla, derinlikle, merhametle, birçok şeyle bu alanı açıyoruz. Bu alanı açtığımız zaman orada ne anlatılmak isteniyor karşıda diye daha derinden dinleyebiliyor ve oradan alınabilecek verileri, mesela bugün WhatsApp'ta bir etkinlik yaptık 11 adımlık. Sabiha hocamız var, ismini de söyleyeceğim artık buradan. Geçenlerde yayın da yapmıştık kendisiyle. İnanılmaz bir geri dönüş verdi. Yani dayanamadım, WhatsApp durumuna falan attım yani. Olağanüstü bir zihin yapısı var kendisinde. Ben çok takdirle izliyorum. Alkışlayarak izliyorum gerçekten. Müthiş bir geri dönüş verdi. Birçok arkadaşımız, Aslan mesela, çok güzel yorumlar yaptı. WhatsApp grubumuzda da böyle hediye çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Oraya da buradaki Instagram adresimizden tıklayıp oradan linkine tıklayıp katılabilirsiniz eğer seçerseniz. Orada da güzel buluşmalarımız oluyor. Sadece size özel, yani Ruhun Şifası grubuna özel de etkinliklerimiz oluyor. Allah'ın izniyle bir ömürde yapmaya gayret ediyor oluruz diye niyet ediyoruz şu anki bilincimizle. Burada demişiz ki şimdi dikkatle dinleyin lütfen. İçsel sesimize odaklanmamız neden gerekli üzerinde duruyorum.
Arkadaşınız mesaj gönder diyelim ve anlayamadınız ne demek istediğini. Sessizliğe odaklanıp hislerini anlamaya çalışın. Neden bunu yapmalıyım? Değil mi? Soruyor olabiliriz. Zihin kütüphanenizin ötesinde yaşayan sonsuz bir enerji kavramının yani bütünün bir parçasısınız. Dilim sürçüyor birazcık, kusura bakmayın. Bu ne demektir yani bütünün parçası? Şimdi elinize bakın, ayaklarınıza bakın. Eminim bakmak yerine o noktalarınızı ayrı ayrı hissediyorsunuzdur, değil mi? Eliniz dediğimizde elinizi, ayaklarınız dediğimizde ayaklarınıza. Gözünüze ve kulaklarınıza bakın. Hatta ben böyle direkt gözüme baktım yani orada. Direkt kulağımı falan dikkatimi çekti. Bilmiyorum, sizin de öyle olmuştur muhtemelen. Bunları ayrı ayrı hissediyoruz. Yani normalde hissetmediğimiz alanlara özellikle odaklandığımızda hissediyoruz. O halde hakikat sözler değil hislerdir. Hakikat mesajların yazımı değil, sizin o mesajlarda anın sonsuzluğunda içinize dönebilmenizdir. Şimdi tekrar uygulayalım. Telefonunuza odaklanın ya da MSN'e demişim o zamanlar. MSN'lerimiz vardı, bizim Messenger'lerimiz vardı. Şimdi Instagram'a bakabilirsiniz, WhatsApp'a kim bilir. Bu videoyu vakti zamanı geldiğinde izleyen dostlarımız neye odaklanacaklar? Orada sadece hislerinize ve düşünceyle de başlayabileceğiniz derin bir hisle çok sevdiğiniz bir insana odaklanın. Hatta imajinasyon yapabiliyorsanız şu anda bakmadan bile o insanın yüzüne burada odaklanabilirsiniz. Ben şu anda buraya bakıyor gibi görünüyorum. Bununla birlikte burada bir sürü imajlar geçmeye başladı. Bir tanesini seçip odaklansam diye. Evet. Harika. Tabii çok merak edeceksiniz şimdi burada kime odaklandım diye. Sana odaklandım. Evet, harika. Şimdi ne demişiz bu yazıda? Yazıdan devam ediyorum. Şu an odağınızı artırmak için Face'ten resmini açabilir veya onunla derin yaşadığınız mutlulukları anımsayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir albümden, bir yerden açabilirsiniz. Ve ne diyoruz burada? Bağları daha kuvvetli kıldığımız bir şeyden bahsediyoruz. Onunla derin yaşadığınız mutlulukları anımsayabilirsiniz. Siz ve arkadaşınız ne kadar soyutlandı ise zihinsel düşünce safsatasından, ne kadar dönebildi ise içsel gerçekliğine, o kadar hızla sizin karşılaşmanız ve güzellikleri tekrar yaşamanız mümkündür. Evet, ne kadar içsenize kulak verdiniz ki bu o iki kulağınızla olmaz. Ne kadar zihinsel kapasitenizi temiz bilgilerle kapladınız, o kadar mükemmel bir hayat sizi, bizi, hepimizi bekliyor. Biz bir bütünün parçalarıyız ve artık bunun tam farkındasınız. Harikasınız. O zamanlar söylediğim bir söz vardı. Onu bu yazının içine almışım. Sizinle de paylaşayım. İnandığım en büyük güç, Yüce Allah'ın izniyle tüm insanlığın içindeki mükemmelliği keşfetmesine aracı olmaktır. İnşallah. İstediğinizde istediğinizi yapma gücüne, istediğiniz şekilde kendinizi ifade gücüne sahipsiniz. Ne kadar çok güzel bilgiyi deneyimlersek, o kadar çok güzel hayatı deneyimleriz. Ve kesinlikle güzel bir hayatı tüm yaşam sahipleri hak eder. Tekrar güzeldir. Unutmayın ki, hatırlayın ki diyelim. Kazandığımız, işimize yaramayan ve hayatımızdan atmak istediğimiz karakterimiz olmuş davranışlarımız birçok tekrarla kazanılmış olup terki de birçok düzgün tekrarla mümkündür. Bu düzgün tekrarla mümkün kısmında bazı stratejiler var. Sevgimle demişim. Bu yazı burada noktalanıyor. Üstüne birazcık daha sohbet edelim. 14 Haziran 2010'da bu yazıyı bu şekilde yazmışız. Üzerine konuşalım istediğim alan şu. Bugün grupta da yazdım. Buradan da paylaşayım. Bu artık bir şeye otursun yani böyle tam bir yapı haline oturmasını, tam böyle bir içselleştirilmesini istiyorum. Herhangi bir konuda, şimdi düşünün, her şey mümkün olsaydı ve yaşamımı istediğim şekilde dizayn edebilmiş olsaydım, ne şekilde dizayn etmek isterdim? Bir düşünün ve bu dizayn etmek istediğiniz alan zihninizde görünsün. Az bekliyorum. Zihninizde görün bunu lütfen. Harikasınız.
Şimdi bu alanla ilgili derinleşmenizi istiyorum. Mesela bilirsiniz Walt Disney modeli vardır NLP'de. Bunu da kullanabilirsiniz. Farklı tekniklerle kullanabilirsiniz. Mesela hayal ettiğiniz, hayalinizde işte burada bir hayalci İbrahim, işte hayalci kendi isminiz yani kendiniz burada. Hayalci olarak yazın. Bu söyleyeceğim çalışmayı 72 saat boyunca yapmanızı istiyorum. 72 saat boyunca yapmak ne demek? Şöyle, bugün çalıştınız, yattınız. Gece bilinç dışınızda o bir bütünleşti. Diğer gün çalıştınız, yattınız. Diğer gün çalıştınız, yattınız. İşte bunu istiyorum. 3 gece üzerine yatabiliyor olmanızı. Yani 3 gün ayrı ayrı çalışmalar yapıp gece beyninizdeki nöron aktivitesi bununla ilgili ateşlendi, alevlendi. Böyle bir şimşekleri çaktı. Yeni bir tane nöron da orada oluştu. Bunu istiyoruz. Bunu yapmak, bunu yapılıyor olmasını istiyoruz. Yani bunu lütfen yapın bunu. Bu çok değerli çünkü. Hayalci üzerine çalıştı, derinleşti. Bir hayal kurdu. Bir kocaman bir yapı oluşturdu. Sonra çıkın ondan ayrı bir şey alın. Yani 3 tane yuvarlak yapıp da yapabilirsiniz. Evin içinde 3 tane kocaman yuvarlak yapın mesela. Öyle yapabilirsiniz bu çalışmayı. Sonra bu tarafa gelin. Burada eylemci İbrahim olsun. Ya eylemci sen ol. Eylemci olarak bir bak böyle bir derinleş üzerinde şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Buralarda çarpıştığın alanlarla bir yüzleş. Yani bir yerlerde ya bunu şu an için yapamıyorum. Bununla ilgili farklı bir şeye ihtiyaç var. Yani burada daha buna hazır değilim dediğin alanları falan böyle bir hisset yani o eylemciyi orada bir iyice gör. Sonra bu ikisini önüne al böyle. Bir sonra başka bir yere geç. Kritik eden tarafa geç ve de ki işte bak böyle dengele bunları. Hayalci uçmuş. Eylemci zorlanmış. Burada kalmış mesela. Kritik eden desin ki bunların dengelenmesi için bir şey yapılması gerekiyor. Yani bunu yapabilmek için ben bunları bir şey yapayım. Hayalcinin hayalini birazcık daha şöyle dengeleyeyim. İşte eylemcinin eylemini de biraz daha buna göre artırayım. Bu bir dengeye gelsin. Bunu yapabilmek için ne yapabilirim diyeceksiniz mesela. Atlayın ondan sonra tekrar hayalciye. Hayallerimi tekrar sadeleşip yapılandırmış olsam neler yapabilirim? Sonra eylemciye geldin. Eylem kalitemi biraz daha yukarı çıkarmak için neler yapabilirim? Sonra kritik edene geldin. Tekrar baktın. Bunların böyle dengeli olduğu, dengeyle akabiliyor olduğunu gözlemledim. Bu çalışmayı bir gün çok geniş bir şekilde yapabilirsin. Yani böyle 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa şeklinde çıkabilir. Öbür gün bunu sadeleştirirsin. İşte daha az sayfaya, 10'sa 5'e düşebilir mesela. İşte 3 sayfaya düşebilir. En son günde bir sayfaya, hatta bir cümleye, hatta tek kelimeye düşecek şekilde bunu yapılandırabilirsiniz. Ve bunu yapılandırdıktan sonra ortaya çıkan kelimeniz veya cümleniz veya işte o sayfa her neyse bunu odaklanıp tek bir soruya dönüştürmenizi istiyorum. Tek bir soruya. Tek bir soruya özellikle. Neydi? Anlatmıştık daha önce. Şey yaptığımız zaman düşünce akışında 300 bin kilometre hızla sinyalimiz gidiyorsa doğru soruda kaldığımızda 3 milyon kilometre hızla gidiyor. Yani metaforik olarak söylüyorum bunu. Böyle baktığımızda beynimizdeki nöron aktivitesinin kuvvetli bir halde bir bütünlüğe gelmesi ve oradan güçlü bir sinyal gönderip yaşamımızda olasılığı ortaya çıkarabilmesiyle ilgili bizim bu veri tabanına, bu çalışmaya ve bunu güçlendirecek olan çalışmaya ihtiyacımız var. Buradaki güçlendirecek olan çalışma dediğim kısımda da şöyle olacak. Bir tane soruya indirdiniz. Mesela çok basit ifadeyle söyleyeceğim. Bu çok bunu daha derinleştirmek isterseniz kuantum alanda başarıyı izleyerek, kuantum alanda başarı videomuzu izleyerek burayı tekrar şekillendirebilirsiniz. Buradan çıkacak olan cümle nedir? Mesela benim için şu anda yaşadığım vizyonum yani ciddi anlamda gelişime aşık insanlarla birlikte biz ruhuyla akıyor olmak. Yani bu benim vizyonumdu. Çok teşekkür ediyorum bu vizyonu burada bana yaşattığınız için. Buradaki izliyor olduğumuz yayınlar,
grubumuzda yapıyor olduğumuz aktiviteler hep beraber bu gelişim akışında olmak tam olarak vizyonumun karşılığı ve ben burada gerçekten sonsuz bir huzurla minnettarlığımı sunuyorum size. Gerçekten çok değerli benim için bu. Evet, ne yaptık? Doğru bir soruya çevirdik. Ben çeviremedim tabii şimdi de. Siz kuantum alanda başarıyı da izleyerek çevirirsiniz bunu. Mesela burada şunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir bir akışla biz ruhuyla gelişimimizi çok daha fazla, çok soyut kaldı burada tabii. On binlerce, milyonlarca insanla beraber sürdürebilmemiz için ve buradaki herkesin aynı kalitede, aynı kuvvette, aynı genişlikte refahı yaşayabiliyor olduğu, hatta tüm insanlığa yayılabiliyor olduğu bir güzellikle akışta olabilmemiz için neler mümkün gibi bir soru. Şimdi tabii burada bir uyarı yapmak istiyorum. Örneğin şöyle dediniz. Çok basit örnekle söylüyorum. iPhone 15 Pro Max'im olsun. Volvo S90'ım olsun. Eşime Volvo XC90 alayım. Oğluma Volvo S60 alayım. Kızıma Mini Cooper alayım. Şimdi niyetinizi bu şekilde koydunuz ve bunu diyelim ki 5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olayım. Nedir? Mesela şu anda 2023, 2028 yılına kadar bunları gerçekleştirmiş olabilmem için neler mümkün dediniz mesela soruda. Bu soruyu bu şekilde yapılandırdığınızda bütün sistem buna göre çalışacak. Uyarı şu, hazır olun. Onunla ilgili olasılıklar geldiğinde hazır olun. Hazır olun ki o akışta gerekeni yaparak oraya ulaşıyor olun. Çünkü tüm sistem bununla ilgili çalışıyor olacak. Tüm sistem bununla ilgili çalışıyor olduğu durumda siz de size düşeni yapıyor olacaksınız. Bu uyarı neden geliyor? Uyarı şundan dolayı geliyor. Çalkalanacak çünkü sistem. Yani siz bununla ilgili güçlü bir şekilde akabileceğiniz yapılarla ilgili halde değilseniz sizi o hale taşımak konusunda sistem çatır 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 çalışacak ve siz lütfen bunlar olurken şöyle bakın. Benim için güzel şeyler oluyor. Burada her ne oluyorsa vizyonum için geliyor. Vizyonumu güçlü bir şekilde gerçekleştirebilmem için geliyor ve bunu yapabilmek için harikulade sonuçlara imza atabilmek için şimdi bana düşen neyse onu yapıyor olacağım. Bu şekilde bakın yani. Evet değerli dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Bugünkü yayınımız bu kadar. Allah'ın izniyle güzel uygulamalar çıktı. Bu uygulamaları lütfen yapın ve geri bildirimde bulunmak isterseniz Ruhun Şifası grubumuzdan veya Instagram'dan özel olarak dönüş yapabilirsiniz. Burada Instagram adresimiz de var. Haftaya ne geliyor? Haftaya Koçluktan Kuantuma diye bir yayınımız gelecek inşallah. Değerli bir hocamızla. Bir sonraki hafta duruma göre bir bakacağız. Sembol terapisi gelecek gibi görünüyor. Tabii bizim sırada yayınlarımız da var. Ben bugün biraz hızlı yayını çektim. Şeye bakamadım kendim bir sonraki yayınım nedir diye bakamadım ama ona da bakarız olmazsa şimdi. Bir sonraki hafta yine çok değerli, çok tanıdığınız bir hocamızla sorumluluk bilinci geliyor olacak. Birlik bilincini bu hafta çekmiş olduk. Hemen şuradan bir bakmaya çalışacağım. Duraktatıyorum, hemen dönüyorum. Bu bir sonraki haftalardaki yayınlarımızda hocalarımızın gelmeleri durumunda o yayınları çekiyor olacağız. Eğer gelmezlerse veya işte sırada sonra yapacağımız yayın olarak da 5. yazımızın konusu hedefe ulaşmadaki üstün keskinlik. Hedefe ulaşmadaki üstün keskinlik konuşuyor olacağız. O da çok derin, güçlü bir yayın olacak. Orada özellikle hedefe ulaşıyor olmanın altındaki o temel temayı konuşuyor olacağız. Çok heyecanlı bir yayın olacak. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Koçların Mekanı'nı beğenmeyi, abone olmayı hatırlayın ve bu videoyu beğenmeyi ve dostlarınıza iletmeyi hatırlarsanız çok seviniriz. Çok değerlisiniz, çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.